Bir strateji ölmüşse onu kurtarmaya çalışmak sadece zaman ve para kaybıdır. Bugün ekonomide en çok gördüğümüz hatalardan biri üzerine konuşacağız. Ölü at teorisi. Ölü at teorisi temelde bize şunu söyler. Eğer bindiğiniz at öldüyse inin. Ama asla bunu yapmayız. Neden? Çünkü kabul etmek çok zordur. Vazgeçmek başarısızlık gibi gelir. Eğer bir kurumda ölü bir at varsa yapacakları şey genellikle şu olur. Daha iyi bir eğer alırlar, yeni bir binici getirirler, atın performansını ölçmek için danışman tutulur, daha fazla fon ayrılır, bir komite kurulur, at gerçekten öldü mü diye ve bunların hepsi ekstra maliyetlerdir. Yani zararı daha da zarara götürür ama kimse şunu demek istemez, bu iş bitti. Ölü at teorisi hayatın her yerinde vardır. Ekonomide işte zarar eden bir şirket üzerine hala yatırım yapılması, devlet politikalarında işe yaramayan bir sistemin yıllarca sürdürülmesi, kariyerde mutlu olunmayan bir şirkette ısrarla çalışmaya devam etmek, işte ilişkilerimizde yürümeyen bir ilişkiyi sırf alışkanlık diye sürdürmek, bir işe çok emek verdim diyerek, işte işleri üzerine devam etmek ya da bir ilişkiye yıllarımı verdim diyerek işte çok kötü haldeki bir ilişkiye devam etmek. Şimdi bırakırsam hepsi boşa gider düşüncesi. Bunların hepsi ölü at teorisine birer örnektir. Şimdi kendi alanımıza ekonomi üzerine biraz odaklanalım. Birincisi devletin zarar eden kamu kurumuna ısrarla destek vermesi. Her yıl milyarlarca zarar eden bir kamu işletmesi düşünün ama kapatılmıyor. Çünkü istihdam kaygısı var, siyasi baskı var, seçim hesapları var. Belli bazı hesaplar üzerinden kapatılmıyor. Zarar ettiği halde çalıştırmaya devam ediyor ve zarar gitgide büyüyor. Zararlının zarar doğurması gibi bir sonuca ulaşıyor. Kapatılması gereken şirketlerin yapay destekle ayakta tutulması, bazı ülkelerde zombi şirket kavramı vardır. Aslında batmış ama krediyle, teşvikle yaşamaya devam eden şirketler vardır. Ülkemizde de zombi şirket problemi gerçekten ciddi boyutta var. Üçüncüsü yanlış ekonomi politikalarında ısrar etmek. İşte biz bundan önce yaşamıştık. Enflasyon arttığı halde faiz indiriminde ısrar edilmesi. Örnek veriyorum buna. Kur fırlıyor, döviz satılarak yapay denge sağlamaya çalışılıyor. İşte bu tarz şeyleri daha önce ikisini de yaşadık. Hatayı düzeltmek, yani aslında direkt başta hata yapmayıp enflasyonu mesela dizginlemek daha kolayken önce hata yapıp sonra o hatadan döndüğünde o kadar kolay olmuyor artık. Bu da yine bir örnek olarak verebiliriz ölü at teorisine. Sonuç olarak at öldü ama dizgini hala elimizde. Batık maliyet yanılgısı burada devreye giriyor. Şirket yöneticisi diyor ki mesela ben bu projeye 500 milyon dolar yatırdım. Devam etmeliyim. Bu parayı batıramam. Ama yatırım yapılsa da daha fazla parayı yatırmak zararı büyütmek oluyor. Oysa o maliyet zaten battı. Şimdi önemli olan geleceğe yatırım yapmak, farklı bir şeye yönelmek, düşünmek bazen daha mantıklı olabiliyor. Sorunu kabul etmek ilk adım aslında. Gerçek liderlik cesurca bu at ölmüş diyebilmektir. Ve ardından yeni bir at bulmaktır. Hayat kısa, enerjini ölü ata harcama. Senin de bindiğin ölü bir at var mı? Yorumlara yaz, üzerine konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.